200 TV'ye hoş geldiniz. Bodrum'dan size sesleniyoruz bu sefer yine her zamanki gibi. Hoş geldiniz. Her zaman gibi, çünkü Didem Bodrum'a yerleştiği için pandemide mutfakta sizlerle birlikteydik. Hoş geldiniz, yeni bir videoda daha karşınızda. Hoş geldiniz. Şimdi dışarı çıktık. Asla boş yapmayacağımız, asla boş bilgilerle gelmeyeceğimiz bir Bak, bu seriye doğru. başlıyoruz. Bu doğru çünkü ben bir de Bodrum'da yaşadığım için eşten, dosttan, akrabadan sağ olsunlar en güzel evi nereden alırız, en özel evi nereden buluruz dediler. Nereden bulacaksınız biliyor musunuz? 200 TV'den. 200 TV'den hemen numara koyduk şuraya. Bu numarayı kaydedin, ihtiyacınız olacak. Çünkü size muhteşem villalar, malikaneler gezdireceğiz. Şu anda ilk durağımız Gümüşlük. Evet, Gümüşlük'te muhteşem bir villa demek istemiyorum çünkü malikane gerçekten bu. Yanlış mı yaptık bununla başladık? Bu en Niye? güzeli galiba ya. Bu arada sadece dışının güzelliğiyle de kalmayacaksınız. İçi de Didem Ergüven tatlı dil imzalı olan bir ev olduğu için Evet. bayılacaksınız. Hadi lafı uzatmayalım da başlayalım. Ve şu anda Gümüşlük'teki ilk malikanemizin kapısındayız. Buyurun. Hadi gelin. Vay vay vay. Didem. Ben de ilk defa görüyorum bu arada. Çok mutlu oldum böyle deyince. Tamamen senin imzan değil mi? Buradaki her şey. Gördüğün her bir kare, minicik bir kare, mumdan tut da Şu masanın aklına güzelliği. gelebilecek her şey. Yani burada konuşacak çok fazla şey var ama önce evin detaylarından bahsedelim. Genel teknik detaylarından. O zaman istersen alt salona geçelim, oturalım ve bütün bu detayları verelim. Ne dersin? Anlaştık. Hadi Salon gel. hemen gördüğünüz gibi girişten sonra burada. Bu evi istediğin gibi dizayn edebilirsin ya. En güzel kısmı da o zaten. Lego gibi değil mi? Lego gibi, ne yapalım? Ben 6+3 olarak tasarladım. Ama bu 7+3 de olabilir. Bazı tamamlayamadım, hala yerler var bu evde. Ama tamamlanmış olarak istersen birlikte bir tur yapabiliriz biraz. Bence yapalım çünkü gerçekten o kadar özel bir ev ki burası. Benim dikkatimi çeken şey şu oldu, böyle kapıdan girdiğinde işte eski Bodrum evleri gibi bir avluya giriyorsun aslında. Ama Evet. sen avluyu bir masa koyarak bir Doğru. oturma alanı haline Doğru. getirmişsin. Buradaki mantık şuydu, doğru söylüyorsun. Eski Bodrum evlerinde hep bir avlu vardır. Burada da aslında aynı mantıkta yapılmış. İstersen yazlık olarak kullanmak istersen Aha. o avluyu koruyabilirsin. Ama ben burayı 12 ay yaşanabilecek bir ev haline getirdiğim için camlarla burayı kapattım. Doğramalar yaptık buraya. Buraya ben bir yemek bölümü yaptım. Çok büyük, tatlı Aha. bir masa oldu. Çok güzel bir noktaya değindin aslında. Sen bunu buradan bahsedelim. Şimdi Gümüşlüğü bilmeyen olduğunu zannetmiyorum ama hani en azından sanmıyorum bütün ama detaylarını yine de. bilmeyenler için söyleyelim. Aynen. 12 ay yaşayan bir belde Gümüşlük. Neden? Çünkü bence şöyle, ben de burada yaşayan biri Aha. olarak bunu rahatlıkla Ben de artık yarı söyleyeyim. Gümüşlüklü sayılırım. Aynen, çünkü bayağı sürekli bendesin. Bunun sebebi şu, merkezi bir yer aslında baktığın zaman Gümüşlük. Her yere çok yakın. Yalıkavak Marina'ya yakın, hastanelere yakın, okullara yakın. Ya tam orta noktadasın. Bir de aynı zamanda Bodrum'un zaten havası, ikliminden bahsetmemize gerek yok. Nem yok, havası muhteşem, temiz Bu arada hava. dışarısı biraz sıcaktı ama Sıcak. şu an Aşkım, o burası ayrı bir çok şey serin yani. mesela. Bir havalandırma görüyorum orada ben. Özel bir VRF sistem galiba. Sistem, ısı pompasıyla olan bir sistem. Yani bütün artık yapılan yeni evlerde yerden ısıtma yapılıyor ve VRF sistem, yani burada fan coil sistemiyle de soğutmayı alabiliyorsun. Tek bir sistem üzerinden. Doğalgaz yoktur Bodrum'da. Dolayısıyla tamamen ekolojik aynı zamanda. Doğayı da koruyoruz. Ben evi gezmek istiyorum artık, yeter bu kadar oturduğumuz. Kalk, Hadi kalk. hadi gidiyoruz. Böyle evin sol tarafındaki kapıdan girdiğimizde hemen bir lavabo görüyorum ama özel bir lavabo görüyorum Evet, burada ben. bu, Güzel bir gerçekten bütün bu görmüş olduğun seramikler el yapımı seramikleri. Burası misafir tuvaleti. Bu daha önce istersen bu arada duşta yapabilirsin ama ben buraya tamamen misafir tuvaleti yapmayı tercih ettim. Sağ tarafta da bir oda var. Yine orası misafir odası olabilir, hizmetli odası olarak kullanabilirsin. Kendine ait yine duşu ve banyosu var. Sağ taraf bizim en senin sevdiğim. sağın benim solum şu anda. Beni orası çekiyor zaten. Böyle sola sola çekiyor beni çünkü Yeşil hem de. Murat'tır. Yeşil Murat'tır. Çok güzel bir mutfak var. Bence mutfağa bir an önce geçelim diye. Gidelim. Ay, bu bir tesadüf mü? İkimiz de yeşiliz böyle. Mutfağımız yeşil falan. Ha, ne Ama bu dersin? mutfak bir
Şaheser olmuş değil mi? Aşkım çok teşekkür ederim. Gerçek söylüyorum sana. O kadar güzel bir renk, o kadar güzel bir tasarım ki Yani tebrik ediyorum seni çok arkadaşım. teşekkür ederim canımın içi. Bu mutfakla bayağı uğraştım. Ne için uğraştım? Rengi için çok uğraştım. Yeşil rengine biraz takıntım var. Zaten evimin birçok yerinde de kullandım. Çok güzel yeşil. Burası bu arada aslında oda olarak tasarlanmıştı. Yani natamam olarak evler teslim ediliyor ya burada. Bunun bu tarafı banyoydu ama ben bunu kırıp tamamen kendine ait bir mutfak haline getirdim. Çünkü ben Amerikan mutfak mantığını çok seven biri değilim. 12 ay yaşıyorsan eğer. O yüzden de işte bu rengi bayağı getirene kadar çok uğraştım. Gittim geldim. En az 6-7 sefer herhalde numune getirdim bu eve. Böyle bir mutfak yaptım. Dikkatime bir şey daha çekti benim. Her odada bir balkon var. Burada da yine çok tatlı bir balkon Evet. var mutfakta. Burada yine dediğin gibi bir balkon var. Hatta bunun altında da devam edecek olan daha tamamlayamadığım bazı bölümler de var. Zaten detaylarda da göreceksiniz. Bunun böyle kendine ait tatlı bir balkonu var. Burada yine Ve her yerden manzara o kadar güzel ki gerçekten kendimi böyle Bali'de gibi hissediyorum buradayken. Evet. Ya bu evin gerçekten acayip Kışın bir nasıl oluyor ruhu burası var. acaba? Kar yağdığında her taraf bembeyazken nasıl oluyor? Şöyle, kar yağmıyor Bodrum'da. Ama geçen sene kar mı desem demesem mi bilemedim ama bildiğin her yer bembeyaz oldu yani. Ve burası acayip tatlı oldu yani. Üst katlara devam edelim mi? Çok merak ediyorum. Üst kata çıkalım, evet. Çünkü kar demişken üst katlar şöyle. Üst kat böyle sanki böyle bir İsviçre'de böyle bir ahşap eve gitmiş gibi Falan, hadi hissedeceksin gidelim. kendini. Evin zaten güzelliği Gidelim. bence o. Bir yandan taş ama ahşap da çok var. Evet. Çok doğal bir ev. Güzel bir balans uygulanmış burada. Ben çıkıyorum o zaman. Bekliyorum seni yukarıda. Hadi. Bu camların, pencerelerin büyüklükleri. Hemen çıkar çıkmaz 2 tane oda gördüm ben burada. Evet. Ve ikisi de çok güzel görünüyor. Yine balkonu var. Evet, sağ Yine taraf. balkonu var. Bu odanın, ya bu evde, bu odaların en büyük özelliği her odanın kendine ait ebeveyn banyosu var. Giyinme bölümü var. Artı kendi balkonları var. Hı hı. Ve burası da çocuk odası. Burası da yaklaşık 27 metrekarelik bir oda. Dediğim gibi kendine ait banyosu. Her odanın tuvaletlerini ayrı ayrı farklı özel olarak tasarladım. Burası da yine misafir odamız. Misafir odası da yine 27 metrekarelik bir oda. Kendine ait yine bir tuvaleti ve yine bir giyinme bölümü var. Bu arada Gümüşlüğün en güzel özelliklerinden bir tanesi de gün batımı ve bu evde muhteşem bir gün batımı var. Hemen yaklaşırsan şöyle. Böyle güzel bir manzara olamaz Didem. Gerçekten. Şu anda Gümüşlüğün Kadıkalesi ve Gümüşlük manzaralı bir yer burası. Ve gerçekten muhteşem bir gün batımı manzarası oluyor bu evden de. Burası dediğim gibi az önce bahsettiğim bu İsviçre'deki Keyif salonu burası, şaleler Didem. gibi. Burası kış salonu diyebiliriz Onur. Çünkü burada muhteşem büyük bir şömine var. Alt katta da var ama bu evde yaşayanlar emin ol ki aşağıda şömine yakmazlar. Sadece yukarıda yakarlar. Çünkü buranın biraz da olayı o. Burası kış bölümü diyebiliriz. Kış salonu diyebiliriz. Çünkü burada muhteşem bir bar tasarladım. Bunun da amacı şuydu. Aşağı hiç inmeye ihtiyacı yok burada yaşayan insanlar. Çünkü kahveni, çayını... Anlat dinliyorum Didem. Senin rahatın iyi mi? Ben burada anlatıyorum ve dinliyorum. Burada buzdolabı var, kahve Yani var, bir çay gün var diye Bir anlatıyorum. şey itiraf Orada edeceğim. oturmuş. Dur bir şey itiraf İstersen edeceğim. beach'e git aşkım. Ben burada anlatırım. Bir gün Didem'in iç mimar oluşunun böyle faydasını görebileceğim aklıma gelmezdi. Sağ ol. Anlat. Bu arada benim dikkatimi çeken bir şey göstermek istiyorum. Bu televizyon ünitesi Didem'in eseri. Patenti Didem'e aittir. Evet. O zaman bunu da anlatayım madem. Bunu anlat hadi anlat onu anlatma. Ya Hakkın var. Aslında şöyle, burada tabii ki tesisatlar geçiyor ve buradaki kapıların, ahşap kapıların açılması gerekiyor. Hı. Açıp kapanan yani bir şey olduğuna müdahale edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla benim buraya sabit bir şey koymamam gerekiyordu. Buranın dokusunu, havasını da bozacak. Hani ne olabilir derken böyle oynayan, hareket eden bir televizyon ünitesi tasarladım buraya. Bu alan özellikle hani biraz önce bahsettiğim gibi böyle kar yağarsa çok farklı görünebilecek bir yer. Gerçekten. Tam böyle sanki dağa gelmişsin de böyle İsviçre'de bir şelaledesin falan. Şuradan hemen yatak odasını görüyorum ben. Ebeveyn odası sanırım gayet büyük bir. Evet, burası da 50 metrekarelik bir yatak odası, ebeveyn yatak odası. Burada giyinme odası var ve kendine ait yine bir banyosu var. Muhteşem manzarası var. Gerçekten çok güzel, çok ferah
Çok fresh bir oda tasarladım. Ben artık bahçeye inmek istiyorum. Hatta mümkünse havuza girip yüzmek istiyorum. Ay evet, çok iyi fikir. Hadi o zaman Hadi inelim bahçeye. Ve geldik bana sorarsanız evin en muhteşem alanına. Gerçekten öyle. Çünkü buranın muhteşem peyzajı var Onur. Gözüm direkt şuralara gidiyor, ağaçlara. Nar ağacı var. Nar ağacı Muz var. ağacı var. Evet, zeytin ağacı var, mandalina var, portakal var, limon var, Ve her kendine şey var. ait bir bahçede bunların olması ne kadar güzel değil mi? Kendine ait bir havuzun da var. Yaklaşık 75 metrekarelik bir özel havuzu var burada. Her bir malikanenin kendine ait. Ya muhteşem ya. Yani işin özü şu, bence özetleyelim, detaylı olarak gördüğünüz ama daha fazla detay almak istiyorsanız bıraktığımız numarayı bir Evet, kez daha şuraya mutlaka yazıyoruz. Arayın. Arayın, Şuraya. eğer sahibi olmak istiyorsanız da selamınızı söyleyin. Emin olun size güzellik yapacaklardır. Yapmazlarsa bizler O bize varlık bizden ulaşın. olacak. Ve aynı zamanda lütfen kanalımıza da abone olun. Çünkü Evet. gerçekten bu kanalda buna benzer çok daha güzel evler göreceksiniz. Birlikte çok güzel yeni evler, en lüks, en güzel, Bodrum'un en özellerini sizinle birlikte paylaşıyor olacağız. Lütfen takipte kalın. O zaman biz keyfimize bakıyoruz. Bye Hoşçakalın. bye. Havuza mı gireceğiz? Ne yapacağız? Ben bilmiyorum aşkım, bir Ben önce güneşleneceğim. Şöyle bir D soğuk, vitamini alalım önce biraz. soğuk kahve falan istiyorum aşkım. Şunu da çıkartayım. Katya! Aşkım bize bir sütlü, soğuk bir kahve lütfen baby.